Bugün modern yaşamın en gizemli rahatsızlıklarından birini, hasta bina sendromunu masaya yatırıyoruz. Hadi gelin bir bakalım. Her gün içinde saatler geçirdiğiniz o ofis veya ev sizi gizlice hasta ediyor olabilir mi? Şöyle bir düşünün. Gün içinde sürekli bir yorgunluk, geçmek bilmeyen bir baş ağrısı, belki de sürekli tıkalı bir burun. Bu durumlar size de tanıdık geldi mi? Belki de sorun sizde değil, belki de asıl sorun her gün saatlerinizi geçirdiğiniz o binanın ta kendisidir. Bu aklımıza pek getirmesek de aslında çok ama çok önemli bir soru. %90. Evet, yanlış duymadınız. Modern insanlar olarak hayatımızın neredeyse %90'ını kapalı alanlarda geçiriyoruz. Ofisler, evlerimiz, okullar. Peki bu ne anlama geliyor? İçeride soluduğumuz havanın kalitesinin sağlığımızı doğrudan birebir etkilediği anlamına geliyor. Sadece bu rakam bile konunun ne kadar hayati olduğunu anlatmaya yetiyor. Peki nedir bu gizemli rahatsızlık? Hadi gelin şu hasta bina sendromu denen şey neymiş biraz daha yakından bakalım. Aslında Dünya Sağlık Örgütü bunu çok net bir şekilde tanımlıyor. Bakın buradaki kilit nokta şu: bütün şikayetlerinizin tek bir bina ile ilişkili olması. Yani diyelim ki sabah ofise girdiniz, belirtiler başladı, akşam eve geldiniz, bir baktınız hepsi geçmiş. İşte o zaman şüphelenmek için çok ciddi bir nedeniniz var demektir. Aslında bu sendrom öyle çok da eski bir şey değil. Her şey 70'lerde patlak veren o büyük enerji kriziyle başlıyor. O dönemde ne oldu? Enerjiden tasarruf edelim diye binaları adeta hava geçirmez kutulara çevirdik. Pencereler açılmaz oldu, doğal hava akışı diye bir şey kalmadı. Amaç iyiydi tabii, yakıtı az tüketmek. Ama bu durum içeride biriken bütün o kirleticilerin hapsolmasına ve yepyeni bir sağlık sorununun ortaya çıkmasına zemin hazırladı. Yani iyi niyetle atılan bir adım hiç beklenmedik bambaşka sonuçlar doğurdu. Peki, madem sorun binanın kendisinde, o zaman içerideki şüpheliler kimler olabilir? Hadi şimdi birer dedektif gibi olalım ve bu sendroma neden olan o gizli tehlikelerin peşine düşelim. Karşınızda ilk şüphelilerimiz havada süzülen o görünmez kimyasallar. Bunların başında da uçucu organik bileşikler, yani kısaca VOC'ler geliyor. Ve işin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Bu maddeler o taze boya kokusundan, yeni serilmiş halıdan, hatta her gün kullandığımız temizlik ürünlerinden bile sessizce havaya karışıyor. Yani o bayıldığımız yeni ev ya da tertemiz ofis kokusu var ya, işte o aslında burnumuza gelen bir kimyasal kokteylinden başka bir şey olmayabilir. Ve bu kimyasalların içinde bir tane var ki o adeta listenin başında: formaldehit. Evet, hani o yeni mobilya aldığınızda odayı saran keskin yeni eşya kokusu, işte o büyük ihtimalle formaldehidin ta kendisi. Ve uzun süre solunduğunda hiç de masum bir koku değil. Sıradaki şüpheli grubumuz ise gözle göremediğimiz minik canlılar, yani biyolojik kirleticiler. Küf, mantar, bakteri. Bunlar nemli ve havasız ortamlara bayılırlar. Peki bu ortamı onlara en iyi neresi sunar dersiniz? Ofisinizdeki o serin havayı üfleyen klimalar ve havalandırma kanalları. İşte o havalandırma sistemleri eğer düzenli temizlenmezse serin hava üfleyen birer konfor aracı olmaktan çıkıp bütün binaya hastalık saçan birer yuvaya dönüşebilir. Korkutucu değil mi? Ama durun, tehlikeler sadece soluduğumuz havayla sınırlı değil. Bazen binanın fiziksel koşulları da bizi yavaş yavaş hasta eder. Sürekli gözlerinizi kırpıştıran o titrek ışık, arka plandaki o bitmek bilmeyen uğultu ya da bir türlü ayarı tutturulamayan o sıcaklık, bütün bunlar konforumuzu ve farkında olmadan sağlığımızı alıp götürüyor. Ve geldik belki de en şaşırtıcı şüpheliye. Sorun her zaman binanın fiziksel yapısında olmak zorunda değil. Bazen sorun, o duvarların içindeki atmosferin ta kendisidir. Şöyle bir hayal edin. Normalde sizi sadece hafifçe rahatsız eden havasız bir oda. Ama çok önemli bir sunumun stresi altındayken aynı oda size nasıl gelir? Boğucu, değil mi? İşte o hafif baş ağrısı bir anda dayanılmaz bir migrene dönüşebilir. Çünkü stres, vücudumuzun binadaki kusurlara karşı direncini resmen sıfırlıyor. Tamam, binadaki tehlikeleri tek tek saydık. Peki, vücudumuz bize bu tehlikelere karşı ne gibi sinyaller yolluyor? Gelin şimdi bu ipuçlarını doğru okumayı öğrenelim. Tabloya baktığımızda belirtilerin ne kadar çeşitli olduğunu görüyoruz. Ama dikkat edin, bunların hiçbiri tek başına bir şey ifade etmiyor. Yani hepsi çok genel şikayetler. Basit bir soğuk algınlığı, mevsimsel bir alerji, hatta uykusuzluk bile benzer şeylere yol açabilir. İşte tam da bu yüzden asıl kilit soru şu: bu belirtiler ne zaman ve nerede ortaya çıkıyor?
İşte size teşhisi koyduracak en can alıcı, en ayırt edici ipucu. Kendinize şunu sorun. Şikayetlerim bulunduğum binayla net bir zamanlama ilişkisi içinde mi? Eğer o meşhur baş ağrınız masanıza oturduktan 1 saat sonra başlıyorsa ve akşam kapıdan çıktığınız an sanki sihirli bir değnek değmiş gibi kayboluyorsa, işte bu hasta bina sendromunun en güçlü kanıtıdır. Tamam, teşhisi koyduk diyelim, şüphelileri de belirledik. Peki çözümü ne bu işin? Şimdi gelin hem bizim tek başımıza yapabileceklerimize hem de daha büyük çaplı çözümlere bir bakalım. İyi haber şu ki, kollarımızı bağlayıp oturmak zorunda değiliz. Aslında yapabileceğimiz çok şey var. Kendi masamızda, kendi odamızda bile alabileceğimiz basit ama çok etkili önlemler mevcut. Mesela günde sadece 10 dakika bile olsa pencereleri açıp şöyle bir cereyan yaptırmak, inanın bana çok büyük fark yaratır. Bu adımlar sağlığımız için kontrolü kendi ellerimize almamız demek. Tabii ki bizim yapacaklarımız bir yere kadar. Asıl kalıcı çözüm daha büyük adımlarla geliyor. İşte bu noktada sorumluluk bina yöneticilerine ve işverenlere düşüyor. Çünkü unutmayalım ki o havalandırma sistemlerinin düzenli bakımı, en baştan doğru, sağlıklı malzemelerin seçilmesi gibi konular sorunu pansumanla geçiştirmek yerine kökünden çözüyor. Peki hep sorun çıktıktan sonra çözüm aramak yerine en başından bizi hasta etmeyecek binalar tasarlayamaz mıyız? Gelin son bölümde geleceğe umutla bakmamızı sağlayan bu yaklaşıma bir göz atalım. İşte bu sorunun cevabı yeşil binalar. Bu konseptin temel felsefesi çok basit. Bir bina sadece çevreye dost olmamalı, aynı zamanda içinde yaşayan çalışan insanlara da iyi gelmeli. Yani bu hastalık ortaya çıktıktan sonra ilaç aramak gibi değil, en başından hasta olmamak için önlem almak gibi bir şey. Reaktif değil, tamamen proaktif bir yaklaşım. İşte bu grafik durumu harika bir şekilde özetliyor. Çünkü rakamlar yalan söylemez. Bakın, yeşil bina standartlarıyla yapılan binalarda o konuştuğumuz zararlı kimyasalların, alerjenlerin seviyesi geleneksel binalara kıyasla ne kadar düşük? Bu, kanıtlanmış bir gerçek. Sonuç olarak artık bu konuya bakış açımızı kökten değiştirmemiz gerekiyor. Sağlıklı bir ofis, sağlıklı bir ev, bunlar birer lüks ya da opsiyonel bir özellik değil. Tıpkı temiz su içmek gibi temel bir insan hakkı. Ve bu, halk sağlığının ertelenemeyecek, vazgeçilemeyecek bir parçası. Peki, tüm bu anlattıklarımızdan sonra ben de size şu soruyu sormak istiyorum. Her gün saatlerinizi geçirdiğiniz o bina gerçekten sizin sağlığınızı, enerjinizi destekliyor mu? Yoksa siz farkında bile olmadan sizi yavaş yavaş zehirliyor mu? Belki de artık etrafımızdaki duvarlara bu gözle bakmanın zamanı gelmiş de geçiyordur, ne dersiniz?